Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzda çok önemli bir yere sahip olan araştırmalar ve akademi ile alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce içeriklerimizin daha fazla kişiye ulaşması adına videoyu beğenmeyi, beni desteklemek ve kanalımızın büyümesi için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gitgide hızla büyüyen bir Kingshot ailemiz var. Bu da beni bu videoları hazırlarken daha motive ediyor. Hepinize bunun için teşekkür ederim. Onun dışında daha fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Araştırmalar oyunun başından sonuna kadar bizler için çok önemli yere sahip olan içeriklerdir. Burada akademiye girdiğimiz zaman bizleri 3 tane seçenek karşılıyor. Büyüme, ekonomi ve savaş. Öncelikle büyüme kısmından başlayarak buradaki önemli araştırmalar hakkında sizlere bilgi vereyim arkadaşlar. Burada bizler için önem arz eden birkaç araştırma var. Bunların bir tanesi ve öncelikli gelenler inşaat hızının artırılması. Bunlar zaten oyunun başlangıç seviyelerinde araştırmalarınızı gerçekleştirirken süreleri kısa olduğundan hızlı hızlı geliştirebileceğiniz içerikler. Onun dışında aynı neredeyse önem derecesine sahip olan araştırma hızını daha kısa tutan araştırmalarımızdır arkadaşlar. Bunları olabildiğince akademi seviyenizi yükselttiğiniz zaman maksimum seviyede tutmaya çalışın arkadaşlar. Diğer bir önemli olan araştırma ise eğitim hızları. Çünkü ilerleyen zamanlarda birliklerinizin seviyeleri işte 8'e 9'a çıktığı zaman bunların oluşturma süreleri oldukça yüksek oluyor. Buradaki eğitim hızınızı düşürmek sizler için oldukça avantaj sağlayacak. Bu oyunun ilk kademelerinden sizlerin intikal sayınızı artıran araştırmalar var arkadaşlar. Bunlar lider taktikleri. Bunlardan 3 tane var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Bunlarla beraber sizlerin bir tane intikal sayınızı zamanla 4 taneye çıkarabiliyorsunuz. Bunun dışında VIP'den ayrıyeten intikal paketini de satın alarak toplam maksimum 6 tane intikal sırası elde edebilirsiniz. Dışında arkadaşlar sol tarafta pansuman ve koğuş genişletme araştırmalarını göreceksiniz. Bu araştırmaların önemi oyunun ilerleyen zamanlarında şato ve sunucu savaşlarında askerleriniz çokça kez yaralanacağı için daha fazla ön plana çıkacaktır. Oyunun başlangıcında bunları yani bir seviye bırakarak diğer alt kısımdaki araştırmalara geçebilmek için halledebilirsiniz. Ama daha sonrasında o zamanlara yaklaştıkça bunları zaten başlangıçlarda başlangıç seviyelerinde süreleri kısa. Bunları da fullleyerek yavaş yavaş ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki araştırma hızı ve inşaat hızı arkadaşlar bizler için burada yüzdelik oran mesela görüyorsunuz %3 veya %3,9. Oransal olarak çok düşük görünebilir. Fakat oyunun ilerleyen zamanlarında inşaat ve araştırma hızlarımızın süreleri oldukça yüksek oluyor. Bunların sürelerinin yüksek olmasından kaynaklı bunları hani %3 de olsa mesela 3 günlük 5 günlük araştırmanın %3 olarak düşerseniz oldukça bizlere fayda sağlayacak araştırmalardır. Bundan dolayı bunları her zaman maksimum seviyelerde tutmaya gayret gösterebilirsiniz. Büyüme kısmı ile alakalı arkadaşlar verebileceğim detaylı bilgiler bunlar. Bunun dışında ekonomi kısmına gelelim. Ekonomi kısmı oyunun başında önem arz eden bir kısım. Burada ağırlık vermeniz gereken kesinlikle sadece 4 tip araştırma var arkadaşlar. Burada üretim araştırmalarını es geçeceksiniz. Oyunun başında bunların süreleri kısa oluyor fakat bunlar hani çok fazla üstüne düşmeden sadece şurada işte odun toplama, yiyecek toplama, taş toplama, metal toplama gibi. Bu tarz toplayıcılık araştırmalarına ağırlık vereceksiniz. Diğerlerini ise mesela oyunda bazen etkinlikler geliyor. Araştırma yoluyla güç yükselt. Bunların süreleri kısa olduğu için bu etkinliklerde gelecek güçleri o araştırmalarda sıralama yapabilmek için kullanabilirsiniz. Zaten onların süreleri toplayıcılık şeylerine göre daha kısa oluyor. Ama dediğim gibi başlangıçta onları yükseltmenize gerek yok. Yani hiçbir işinize yaramayacaklar arkadaşlar. Onunla alakalı da öyle söyleyeyim. Gelelim savaş kısmına. Savaş kısmı bizler için en önemli yer fakat oyunun başında değil. Burada ben birazdan sizlere öncelik sıralamasıyla alakalı da bilgi vereceğim. Şimdi bizim için burada bizim 3 tip askerimiz var. İşte okçu, süvari ve piyade. Burada önemli olan kısım hangi asker sınıfı için hangi araştırmaları yapmamız lazım. Örnek veriyorum burada araştırmaları görüyorsunuz. İşte piyade saldırısı, okçu saldırısı, süvari saldırısı, işte piyade savunması, okçu savunması. Bir de bunların aynı şekilde öldürücülükleri var.
Şimdi buradaki önemli olanlar şunlar arkadaşlar. Süvari için süvari saldırısı ve süvari öldürücülüğü arkadaşlar. Süvari kısmında bizler için önemli olan araştırmalar bunlar. Okçu için ise gene süvariyle aynı olacak şekilde okçu saldırısı ve okçu öldürücülüğü bizler için birinci öncelikli arkadaşlar. Piyade kısmında da bu ikisinin tam tersi piyade savunması ve piyadenin sağlığı şeklinde arkadaşlar. Bunları ilerleterek, bu araştırmaları geliştirerek burada asker sınıflarınızdaki oranları yükselteceksiniz. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bu önceliğe kesinlikle dikkat edin. Şimdi oyunun başlangıçlarında dediğim gibi bunların süreleri, işte diğerlerinin süreleri vesaire kısa oluyor. Bunları o araştırma etkinlikleri geldiği zaman, araştırma yoluyla güç kazan etkinlikleri geldiği zaman bunları da öyle basarak oradan ödüller almak için, sıralamanızı yükseltmek için yönlendirebilirsiniz. Savaş kısmında diğer bir önemli olan alay genişletme arkadaşlar. Bu tek seferde birliklerinizi yolladığınız asker sayınızı artırıyor. Yani intikallerdeki asker sayınızı artırıyor. Bunu da olabildiğince maksimum seviyede tutun ki savaşlarda ve savunmalarda asker gönderirken intikal sıranızdaki o toplam asker sayınız olabildiğince yüksek olsun. Bu şekilde daha fazla asker gönderip daha fazla yardım, destek elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim 3 tane asker sınıfımız var. Bu 3 asker sınıfından hangilerine öncelik vermeliyiz? Arkadaşlar oyunumuzda en önemli asker sınıfı piyadedir. Yani buradaki işlemleri gerçekleştirirken az önce söylediğim piyade savunması ve piyade sağlığını kesinlikle öncelikli yapmanız lazım. Yani öncelikle bunları araştırmanız lazım. Bunları son seviyelere getirirsiniz veya ilerleyen zamanlarda bunların süreleri artacak mesela. Şöyle ben sizlere aşağıdan göstereyim. Mesela kalkan yükseltme piyade sağlığını artırıyor. Bir gün 10 saat. Bunları araştırma etkinlikleri geldiği zaman bekleterek hızlandırıcılarınızı kullanıp öyle basın. Çünkü bunlar dediğim gibi uzun süreli araştırmalar olduğu için sizleri etkinlik dışında araştırma konusunda biraz yavaşlatabilir. Hızlandırıcılarla etkinlik zamanları bunları yükseltmeniz daha önemli. Diğer öncelikli olan şey asker sınıfımız okçular arkadaşlar. Okçuların öldürücülüğü ve saldırısını geliştireceksiniz. Sonrasında süvari geliyor. Bunları geliştirdikten sonra ikinci öncelik vereceğiniz şey ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Okçularınızın sağlığı. Çünkü savaş alanında okçularınız arka planda olduğundan olabildiğince maksimum hasarı zaten okçularınız veriyor. Okçularınızın sağlığının yüksek olması piyadeleriniz ve süvarileriniz öldükten sonra askerleriniz devamlı olarak saldırmaya devam ederken eğer okçu sağlığınız yüksekse okçularınız biraz daha geç ölecektir. Bundan kaynaklı olarak okçu sağlığı da ikinci önem sırasında bizler için. Bunun dışında arkadaşlar diğer dediğim gibi araştırmaları böyle hızlı hızlı birer sefer, ikişer sefer vererek alt kısımları açmanız lazım ki önemli olanları yapabilirsiniz. Burada genel olanlar da var. Mesela tüm ekiplerin öldürücülüğünü güçlendir diyor. %1,75 veriyor. Bunlar öncelikli değildir arkadaşlar. Öncelikli olanlar burada bireysel olarak artırdığınız yani sınıf bazında artırdığınız araştırmalardır. Önce örnek veriyorum okçuyu, sonra süvariyi, sonra piyadeyi şeklinde. Önce bunları tamamlayacaksınız. Bunlar bittikten sonra genel olanları yapacaksınız. Bunun dışında araştırmalar konusunda sınıf bazında vereceğim şeyler bunlar. Gelelim öncelik sıralamasına. Öncelik sıralamasında oyunun ilk etaplarında çok fazla savaş olmadığı için büyüme ve ekonomi kısmına ağırlık verebilirsiniz. Ekonomide dediğim gibi sadece toplayıcılıkları, büyümede de hızlandırmaları, inşaat, eğitim ve araştırma hızlandırmalarını geliştirebilirsiniz. Şu sol taraftaki şeyleri de birer birer vererek ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki önemli olan şeylerden dediğim gibi bunlara çok önem vermeniz lazım. Çok ağırlık vermeniz lazım. Bu bonuslar bizler için çok önemli. Sol üstteki seçenekten ne kadar bonus kazandığınızı görebileceksiniz. Oyunun ilerleyen zamanlarında artık herkesin neredeyse tier seviyeleri aynı olduğundan ve asker seviyeleri aynı olduğundan önemli olan şey askerlerinizin oransal olarak buradaki işte saldırı bonusları, savunma bonusları. Bunlar kimin daha yüksekse o savaşı kazanacak. Sizin 100 bin askeriniz var. Karşı tarafın 150 bin askeri var. Sizin oranlarınız ondan daha yüksek. Bu savaşı siz kazanacaksınız. Karşı taraf oranlara baktığında sizin ondan önde olduğunuzu gördüğü için bu şekilde onu püskürtmüş olacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında araştırmalar konusuyla verebileceğim bilgiler bunlar. Harici asker sınıfları ve savaş formasyonları ile alakalı video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoya rağbet
gelmesi doğrultusunda bu tarz içeriklere de ayrıyeten devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, desteklemek için ise kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.